fire and blood. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Son sahneye kadar işte modunda giden ama son sahnede dibe vuran bir bölümdü. Bölümden beklentim vardı aslında. Yazık oldu biraz. 2 bölümdür toparlanır mı diyorum ama yani gidişatımız az çok belli oldu gibi. O yüzden bugün hiç kendimi tutmayacağım. Bu arada kanalın isminde küçük bir değişiklik yaptım. Kafa karışıklığı olmasın diye logoyu birkaç gün daha bu şekilde tutacağım. Henüz bir şey anlatmadım ama abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Önce dizinin en saçma yerinden yani sonundan başlayalım. Rhaenyra Alicent buluşması fragman incelemesinde konuştuğumuza yakın çıktı. Konuşmalara kadar hepsi çok barizdi bence. Sadece ben Alicent'ın mesaj üzerine gideceğini düşünmüştüm. Bence benim senaryom daha iyiydi bu arada. Yani yoruma gelirsek de saçma sapan bir sahneydi cidden. Yani yanındayım ama keşke olmasaydı demiştim videoda. Ama ne yazık ki oldu. Yani ben böyle sahneleri hiç sevmiyorum cidden. Yani ne gerek var yani şuna? Diziye ne kattı yani şu sahne? Sadece boşluklar oluşturuyor bunlar dizide. Alicent Rhaenyra arkadaşlarının yan etkilerinden hep bunlar. Yani diziyi en baştan bu kalıba sokarsanız ve bunu bu şekilde sonuna kadar zorlarsanız bu oluyor işte. Yani Alicent'ın zaten münasebet girmedi, bir Rhaenyra kaldı. Zaten onu da istiyorsanız yapın artık, yani sevişsinler de kurtulalım bari biz de bu dertten. Yani iş oraya doğru gidiyor gibi. Ya bir de tutturdular savaştan kaçırmak. Ya bunu da anlıyorum ama bu dizinin ana konusu haline getirilmez. Ya kadınlar savaşmak istemiyor, erkekler savaşmak istiyor gibi bir hale geldi. Rhaenyra sadece bunun üzerinden tanımlanıyor. Alicent, Rhaenys hepsi aynı şekilde. Bak şu kısmı anlıyorum aslında yani. Rhaenyra Ejderha Savaşı'ndan uzak duralım diyor. Karşıda Vhagar varken bu tamam. Ama Daemon gitmiş savaşa girmiş. Starklardan ordu geliyor oradan. Vadiden asker almışsın. Yeşiller ordu toplayıp yola çıkmış. Yani nehir toprakları zaten yanıyor. Bu durumda hala barış demeyin ya. Tüm tarihin en kanlı dönemlerinden birinde daha savaş sahnesi göremedik. Ya böyle bir şey olabilir mi? Rhaenyra Alicent sahnesi The Burning Mill Savaşı'ndan daha mı önemliydi de bunu gösterdiniz bize? Aegon'un rüyasına yani Alicent'a da girelim. Bu konuya da girelim. Alicent'ın ya buna ihtiyacı vardı. Bu onaya ihtiyacı vardı. Hayatını buna adadı. Tereddütü asla geçmedi ya. O yüzden Viserys üzerinden bunu onaylamaya ihtiyacı vardı Alicent'ın. Ya bu sebeple de o sözleri istediği gibi eğdi, büktü, istediği şekilde anladı. Çünkü yıllardır bunu bekliyordu. Başka kimsenin buna ihtiyacı yok yani. Sadece Alicent'ın buna duymaya ihtiyacı vardı. Otto'nun umurunda olmaz ki bu mesela. Yani hani zaten planladı. Yani Viserys ne demiş, yıllardır zaten tahtı ele geçirmeyi planlıyordu. Gitti hani istediğini yaptı, aldı geçti yani. Tüm hazırlıkları bu şekildeydi. Aegon için de aynı şekilde. O da Viserys hakkında ne düşüneceğini biliyor. Ya buna ihtiyacı yok zaten. Viserys'in onun kral olmasını istemediğini de biliyor. Ya zaten bu konuda da şüphesi yok ama Alicent'ın aynı değil. Yani hayatını adadığı şeyin yani motivasyonun meyvesini aldı orada Viserys'ten. Ama o olmasa da yine aynı şekilde davranacaktı. Ve Rhaenyra burada Conqueror'dı Aegon diyerek Alicent'ın tutunduğu tek dalı da o yanlış anlaşılmayı da elinden çekip almış oldu. Yani Alicent diye bir karakter kalmadı ortada yani şu anda. Gelelim siyahlar tarafında. Ya acayip bir karmaşa, acayip plansızlık var burada da. Ya kralın eli kim belli değil. Kim neyi kontrol ediyor? Konseyde kimin sözü daha fazla? Kararları kim veriyor? Kim neyi tartışıyorlar? Haberleri yani nasıl, kim tarafını alıyorlar? Ya, acayip saçma bir durum bu ya. Aegon ve Viserys Pentos'a gönderiliyor mesela. Ya buna karar veriliyor. Hop birden Rhaenyra'nın üzerine atıyorlar. Yani orada hani Daemon gibi Essos'la bağlantının yani tilla bir adam var. Ya sen gidip Rhaenyra kim ki orada mektup falan yazacakmış bir de. Yani iki prens bu şekilde mi gönderilir? Yani şu anda tüm diğer için ya savaş konusunda hem de stratejik olarak ya böyle çift taraflı olarak yani o savaş meydanı tecrübesi anlamında iki tane yani bunun yeteneğini sıralayacak olsak ilk iki sıraya birine Corlys deriz, yani diğerine Daemon deriz. Yani böyle bir sıralama yapacak olsak ya ikisi de en tepede olur. Ama dizide ikisi de ortada yok. Corlys ya yapıştırdılar bir gemi muhabbeti. Ya tamam gemi çok önemli. Kendisi yapmış falan. Güzel de bir gemi falan ama ya adam ama geminin yanında yatıp kalkıyor. Yani savaş bitecek. Yani onların vizyonları hiçbir şey göremedik ya. Sadece Daemon Harrenhal diye tutturdu. Gitti en son aldı. Corlys de ölüm döşeğinden o 10. bölümde kalktı ambargo dedi. Gerisi nerede? Yani kaç bölüm oldu? Kaç tane olay oldu? Ya, siyah konsey tartışmaları baştan sona büyük rezalet, büyük bir saçmalık. Yani acayip bir rezalet dönüyor orada. Hazır hızım almışken Aegon'a da geleyim. Aegon'un kral olmayacağını göstermek için her şeyi yapıyorlar yani. Sahneye bak. 2 tane prens. Gerçi bir tanesi kral, bir tanesi prens artık. Genel evde karşılaşıyorlar. Yani kitap ve dizi arasındaki karakterlerin böyle farklılıklar için bir tane skala yapsak iki ucu arasındaki en büyük fark kesinlikle Aegon olurdu. Dizi ile kitap arasındaki karakterin en küçük bir alakası yok ve ben kitaptaki karakteri seviyordum cidden. Yani ne yaptığını bilen, yaptıklarının arkasında duran bir karakter vardı. Kafası kırık yani böyle sağı solu belli olmayan bir adam vardı orada.
Ya burada hiçbir şeye yeteneği olmayan şımarık velet olarak tanıtıldı bize Aegon. Ya silah kullanamıyor, dövüşemiyor, bilgeliği yok, savaş hakkında hiçbir alt bilmiyor, kendi fikirleri yok. Ya saçma sapan bir karakter cidden yani. Normalde mesela Aegon dediğimizde aklımıza ilk hani Sunfire ile olan ilişkisi gelir. Yani benim öyle geliyor işte ise. Yani tarihteki şöyle tüm ejderhalar ve biniciler arasında bir sıralama yapsak, ejderha binici uyumu sıralaması yapsak, 28 tane ejderha var zaten, 50 kişi binmiş diyelim bunlara. Ya ilk 3'e, bilemedin en kötü ilk 5'e girer Aegon ve Sunfire ilişkisi. Sunfire ile Aegon'un o kadar iyi bir uyumu var veya çok iyi bir ejder binici, çok iyi yetenekli bir konuda ama gel gör ki ya biz daha Sunfire'ı göremedik yani. Ya gördük ama yakından göremedik yani, tanıtılmadı bize. 7. bölümde uzaktan görmüştük. Ya mesela o 6. bölümdeki Vermax ve Jace sahnesi var. Hatırlarsınız o Dragon Pit'teki sahne, Aemond'la dalga geçtikleri sahne. Yani normalde Aegon ve Sunfire için çekilecekmiş mesela o sahne. Sonradan değiştirmeye karar vermişler. Ya orada Jace de diyordu, ejder muhafızlardan biri. Aegon'u örnek gösteriyordu. Yani nasıl ejderha nasıl kontrol edeceğini falan Aegon'dan öğren gibi bir şey diyordu. Bunun harici başka hiçbir şey bilmiyoruz ya Aegon'un yeteneklerine dair. Bu yani çok büyük bir saçmalık gerçekten yani. Ya aslında savaş konuşmak istiyorum. Özellikle nehir topraklarını, stratejileri, kritik yerleri konuşmak istiyorum. Ama dizi öyle bir yere gidiyor ki işte 5-6 dakikadır konuşuyorum, anlatıyorum hala. Ya daha savaş muhabbetine yeni geldik yani. Burada neyse yeşillerin stratejisine girelim biraz. Ya bir tane üçgen var burada yeşillerin hedeflediği. Bunun peşindeler aslında yeşiller. Yani siyahları nehir topraklarında sıkıştırmak istiyorlar. Hightower'lar Old Town'dan çıktı geliyor. Lannister'lar yine aynı şekilde geliyor. Onlar zaten biraz daha yakın ve en sonunda kral topraklarından bir ordu çıkıyor. Özellikle Daemon'ın Harrenhal hamlesi için orada işler netleşti. Yeşiller böyle 3 koldan birden, yani üçgenden yer alıp yani saldırıp sıkıştırmak istiyorlar yani. Ana hedef bu yeşiller açısından. Kolun sözünü yine hatırlatayım. Çok önemli ya. Bu arada çok kullanıyorum bunu ama ya savaşın anahtarı nehir toprakları, nehir topraklarının anahtarı ise Harrenhal diyor. Fakat Harrenhal'u alacağım diyor yani, take olarak geçiyor aslında. Yani zaten orada stronglar var. Yani Larys aslında kalenin sahibi. Simon sadece idare ediyor. Yani Simon isyan mı etti? Ama elimizde öyle bir hani bilgi yok. Yani dizi öncesinde buna dair hiçbir şey geçmedi. Biraz kafa karıştırıcı olmuş burası. Hatalı gibi geldi bana. Gözden kaçmış. Muhtemelen bu sahneyi Harrenhal sonrasına falan mı koymayı düşündüler? O şekilde mi çektiler? Yani o tarz böyle bir şey olabilir. Ama öncesine koyulmuş. Hani bir garip durmuş. Yani saçma duruyor burası. Yani Yeşiller kendi kalesini ele geçirmek istiyor gibi bir anlam çıkmış burada. İlginç açıkçası. Gwen'i de gördük. Beklediğimden daha cıvık bir karakter çıktı. Yani yeşillere cidden artık aklı başına bir adam koysunlar ya. Diziden en büyük beklentim şu anda bu. Tımarhane döndük Ale'ya. Kraliyet ailesinin genel evde karşılaştığı bir ortama döndük yani. Alicent desen ne yaptı belli değil. Cole yine aynı şekilde. Helena zaten kimse tarafından anlaşılmıyor. Ya Otto komple kayboldu. Göremedik yani. Yani şu anda oradaki en akil adam Larys, yani öyle bir hale geldi ki Larys en akıl adam kaldı yani orada. Yani aklı başında olan en adam yani şu anda Larys var yani orada, bir başka kimse kalmadı. Bu arada o da koltuğu kaptı. Yaklaşık 1,5 aydır hani en çok vurguladığım konu bu olabilir ama sonunda biz Aemond Aegon arasındaki ilişkiye dair belki de en net donemizi aldık. Ben aldım işte. Larys halkın ağzından konuşuyormuş gibi eğer gidersen Aemond yönetir, ona kalır tarzı bir şey söyledi. Bunun arkasının kesinlikle geleceğini düşünüyorum ben. Aemond hakkında iki yerde o ısrarla vurguladıkları sadık damgası kesinlikle boş yere değil. Genel ev muhabbetinde de acayip sinirlendi bu arada Aegon'a. Yani onun arkası da gelecek yani, o net. Daemon Harrenhal'ı aldı. Ya da böyle Harrenhal'a yemek davetiyesi aldı falan da diyebiliriz. Yani Lysistras'ı da gördük. Burada öleceksin dedi. Ortaya bir kehanet attı ve kaçtı. Kendisi büyücü. Anlamışsınızdır zaten, ya da cadı, her ne derseniz diyebilirsiniz. 400 yaşında falan. Yale Rankin hani bir yerde o şekilde bahsediyordu kendi karakterinden. Millie Alcock'u da tekrar gördük. Daemon'un aklıyla oynarken bu kısmı da aslında zaten biliyorduk. Sızmıştı. Muhabbetleri dönüyordu ama Millie'yi tekrar görmek güzeldi açıkçası. Yanan Değirmen Savaşı'na gördük. Daha doğrusu göremedik. Yani aşırı saçma, çok önemli bir savaş sahnesini. Belki de savaşın o ilk kıvılcımını göremedik. Cidden yazık yani şuna. Ya şunun yerine ya saçma sapan orada gittik bir tane buluşma sahnesi izledik. Aaron Bracken ile Blackwood'lardan birisi kapıştı. Ya bu iki hane ezelden beri birbirine düşman zaten. Westeros tarihinin en eski kapışmalarından biri olabilir bu. İki hane birbirine komşu. Biri diyor ki zamanda siz kiralık askerler falan tuttunuz. Bizim krallığımızı ele geçirmeye çalıştınız. Diğeri de diyor ki siz zaten bizim krallığımızı gasp ettiniz. Yani yıllardır zaten bizim toprağımızda yaşıyorsunuz. Yani orası aslında bizim hakkımız. Yani sürekli aralarında bir çatışma var. Böyle en küçük bir bahaneyi bulup böyle birbiriyle kapışmak için böyle çatışıp duruyorlar.
bitiriyorlar zaten bu şekilde. Game of Thrones'ta da muhabbeti geçmişti bunun birkaç yerde. İlk sezonda da zaten böyle 2-3 yerde falan vurguladılar. Konseyde muhabbet geçti. İşte o Rhaenyra'nın evlilik öncesi sahnesinde görmüştük. Orada William Blackwood Gerald Bracken'ı öldürmüştü. Fakat kitapta olmayan karakterlerdi bunlar. Biz Aeron Bracken ile Samwell Blackwood ölmüş, yani bunu biliyoruz sadece. Kitapta Amos Bracken ile Samwell Blackwood kapışıyordu. Rhaenyra için duello yapıyorlardı aslında. Ölen olmuyordu. Fakat yıllar sonra savaş esnasında bunun rövanşı yapılıyordu. Güzel, trajik bir hikayeydi yani. Bir tarafın böyle bilenmesi, gaza gelmesi ve iki hane arasındaki rekabet açısından falan. Ama hiçbir şey göremedik cidden. Yani savaş sırasında yani bir tane orada kılıç çekme sahnesinin haricinde yani savaş bundan ibaretti. 2 dakika ayırdıkları için hani doğru düzgün hiçbir şey bilmiyoruz bu konu hakkında. Hanede kimler var, kimler hayatta, kimler kaldı, hanenin çocukları kimler, varisleri, şular bular, hani hiçbir şey bilmiyoruz gerçekten. O yüzden ben bu kitaba dayalı iki hanenin o teorik kısımlarını bir ara uzun uzun geniş bir şekilde anlatırım size, merak edenler için. Rhaenyra'nın üzerine de anlamsız bir yük yüklediler ve bunu Daenerys'in ejderhalarını dahil etmek için yapmaları beni biraz sinirlendiriyor açıkçası. Yani onun hikayesine burada girersem çıkamayız. Bunu da hafta içi size ayrı bir video sözüm olsun. Daenerys'in ejderhalarının hikayesini de ayrı bir videoda anlatayım. Ama böyle rating için bazı şeylerin, yani bazı temel şeylerin böyle eğilip bükülmesi falan benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Joff Vadi'ye, diğerleri de Pentos'a gidiyor. Tabii öncesinde herhalde hepsi vadiye gidecek, o şekilde konuşuldu. Joff'un veda sahnesi güzeldi bu arada. Orası hoşuma giden ender yerlerden biriydi. Bu arada Tyrex de 6 yaşında, yani Beşik'le beraber olduğu için, öyle gösterdikleri için o şekilde karşımıza çıkıyor. Çok küçük. Aslında normalde Moondancer'dan falan büyük bir ejderha. Aynı şekilde Stormcloud da Moondancer'dan büyük bir ejderha. O da Aegon'un ejderhası. Yani biz 3 tane ejderha görmüş olduk bu bölümde. Tyrex'i gördük, Joff'un ejderhası. Moondancer'ı gördük, Belen'in ejderhası ve Stormcloud'u gördük. O da Aegon'un ejderhası. Gerçi çok da 3 ejderha değil de hani 2 ejderhanın adını andılar yani. Yani 2 ejderhanın varlığını öğrendik gibi bir şey oldu. Gerçi Tyrex daha önceden de varlığı geçmişti. Hiç değilse sahnesi var diyelim. Bu arada Moondancer çok güzel bir ejderha. Sahneleri de çok güzeldi. Hatta bölümün tek iyi kısmı olabilir Moondancer'ı izlediğimiz kısım. Ben o kısımlar çok hoşuma gitti cidden. Ejderhalara girmişken kısa devam edeyim. Tesserion savaş yaşına yaklaşıyor muhabbeti döndü. Yani zaten 30 yaşında olan bir ejderhayı Daenerys ile aynı yaşta yapmamışlardır diye umuyorum yani. Çünkü yani normalde Sunfire dahil o çocuklardaki ejderhaların tamamından büyük bir ejderha Tesserion. Yani çok anlamsız olur aslında onun bu şekilde gösterilmesi. Çünkü onun da önemli işleri olacak savaş esnasında. Rhaenyra yaralanmış bu arada. Zaten geçen bölümden biliyorduk aslında biz bunu. Fakat ejderha falan sürebilecek durumda değil muhtemelen. Bence bu kısım önemli olacak. Aklımızın bir köşesinde tutalım. Kalan kısımları biraz daha hızlı geçeceğim. Introya Jaehaerys'in ölümü, idamlar falan birkaç şey daha eklenmiş. Sürekli güncellenerek hani ilerleyecek, geçen sezonda olduğu gibi. Onu bu şekilde göreceğiz muhtemelen. Bu arada sanırım Helena ikinci kez güldü Jaehaerys ile karşılaştığında. Biz en son onu Jace ile dans ederken görmüştük, gülerken. Bu arada onun içinde yani 2 tane yatak vardı ama bir tane beşik vardı Helena'nın odasında. Daha doğrusu önceki bölümler için hani bunu o zaman anlatacaktım ama yeri gelmişken bahsedeyim, aklıma gelmişken. Ya, o yüzden sanki Helena hamile olabilir gibi geliyor bana. Fakat bu nasıl ilerleyecek bunu bir görmemiz lazım. Aegon'un ilk sezonda tecavüz ettiği Diana'yı da gördük. Taverna böyle genel ev karışım tarzı bir mekanda yapıyor, çalışıyor. Onun da hayatının geldiği noktayı görmek cidden üzücü gerçekten. Wolf White geçen bölümden sonra daha detaylı olarak karşımıza çıktı ve ilk defa biz pitch muhabbetlerini duyduk onun hakkında. Ve ilk defa Dragon Sis lafı geçti. Dizinin geri kalanında çok önemli yer kaplayacak bir kelime. Bunları kesinlikle aklınıza yazın. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Diğer videoda muhtemelen çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.